Arkadaşlar merhabalar. Bugün su içine yürümeyi planlıyoruz. Su içi yaklaşık olarak Eminönü'nden başlayıp Eminönü'ne geldiğimiz noktada bilinç atmış oluyoruz. Bu rota yaklaşık olarak 24 kilometre. Bu rotayı biz üçe böldük. 3 parça halinde yürümeyi planlıyoruz. Videolarda zaten 3 part halinde yayınlayacağız zamanı geldikçe. İlk rotamız yaklaşık buradan Eminönü'nden başlayıp Hayvansaray'a yürümeyi planlıyoruz. Bu rota yaklaşık olarak 7 kilometreden oluşuyor. Bu 7 kilometre içerisinde anlar, hamamlar, türbeler, camiler, kiliseler ve padişahların mezarları bulunan yerleri gezmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda bunlar haricinde turistik mekanları gezmeyi planlıyoruz. İkinci rotanın içerisinde Ayvansaray'dan Yedikule'den oluşan bir rotamız var. Yine de bu rota içerisinde demin bahsetmiş olduğum gibi aynı yerleri, hemen benzer yerleri yürümeyi planlıyoruz. Bu rota yaklaşık olarak 7 kilometre oluşuyor. Üçüncü rotada ise Yedikule'den tekrar link atıp Eminönü'ne gelmeyi planlıyoruz. Burası da yaklaşık olarak 11 kilometre oluşuyor. Total 24 kilometre linki yapıp dilimizin 4. kura tanıtıp videoyu bitirmeyi planlıyoruz. Dediğim gibi 3 partiden olacak bir video. Bugün şehri yeterince sindirebileceğimize inanıyoruz. Bakalım hadi başlayalım. Hadi. Eminönü Meydanı'nda bulunan yeni cami, 66 yıllık inşaat süresiyle ve 66 kubbesi dikkat çeken tek Selahattin Camii'dir. Sultanlar anlamına gelen Selahattin kelimesinden türeyen Selahattin Camii, Osmanlı döneminde yalnızca padişahlar, şehzadeler ve padişah eşleri tarafından inşa edilen camilere verilen isimdir. Yapımına Safiye Sultan tarafından 1597'de başlanmış, 1665 yılında Hatice Turan Sultan tarafından tamamlanmıştır. Klasik Osmanlı mimarisinin son büyük örneğidir. Uzun süre yarım kalan inşaatı bitiren Hatice Turan Sultan, caminin etrafındaki esnaftan toplattığı vergilerle inşaatı tamamlamıştır. Şu an yeni caminin arkasındayız. Burada Mısır Çarşısı'nın diğer kapısının girişinde 2 tane Yeniçeri bizleri karşılıyor. Burada da 2 tane Yeniçeri bizleri karşılıyor. Biri gözlüklü, biri gözlüksüz. Yeniçeriler. Şu an 2 gözlüklü Yeniçeri bizi karşıladı. Bu sağ taraftaki türbenin adı neydi? Hatice Valide Turhan Sultan. Türbesi. Hatırlıyorum. Bakarız. İlerideki İş Bankası'nın Bankacılık Müzesi değil mi? PTT Bankacılık PTT. Müzesi. İş Bankası mıydı? Onun İş Bankası, evet. Bankacılık Müzesi. İleride sağ tarafta da 1. sanırım Abdülhamit'in türbesi var. Hayatı hakkında çok fazla kayda değer bilgi yok ama vefatı çok önemli. Ruslar Tataristan civarındaki kareyi kuşatma altına alıyorlar. Orada da 20 bin tane Müslüman Türk yaşıyor. Karenin ismi Özü Karesi. Biz her zaman git zaman bunu uzun müddet koruyoruz. Kuşatmayı karşı bir müdafada bulunuyoruz ama en sonunda kaybediyoruz. Ruslar 20 bin kişiden birinin bile kılına zarar gelmeyeceğine dair yemin ediyor, sözler veriyor. Ama biz Kari'yi onlara bıraktıktan sonra 20 bin tanesini de vahşice öldürüyor. Bu haber Sultan 1. Abdülhamit'e geldikten sonra rahmetli bir inme inmiş derler. Tam detay hatırlamıyorum. Bu olaydan sonra da kahrından vefat etmiş. Onun türbesi de bu ileride. ileride sağda Allah rahmet eylesin diyor. Ha. Henüz rotamızın ilk adımları üzerinde olan İstanbul Eminönü'ndeki Rüstempaşa Camii, Osmanlı mimarisinde dünyanın en zengin ve en nadide İznik Çini koleksiyonu sahip dini yapısıdır. Bu şaheser, Sadrazam Rüstem Paşa anısına 1561 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Dünyanın ilk alışveriş merkezi üstü camilerinden biri olan Rüstempaşa Camii, sokak seviyesinde değildir.
Mimar Sinan, nemi önlemek ve dükkanlara yer açmak için cami tonozlu depoların ve dükkanların üzerine inşa etmiştir. Yapıda kullanılan İznik çinilerinin üretimi sadece 16. yüzyılın ortalarında 50-60 yıl kadar süren ve formülü sonradan kaybolan gizemli mercan kırmızısı yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Rüstempaşa Camii'nden hemen sonra Eminönü ve Ayvansaray sahil şeridinin hemen üzerinde yükselen, şehrin silüetini belirleyen noktadayız. Karşınızda tüm heybetiyle Süleymaniye Camii. Zamanı Osmanlı'nın en önemli zamanı olarak anlatılır ve yaşadığı çağda Türk asrı denmiştir. Türk asrı denmesinin temel sebebi yapılan fetihler ve Avrupalıların gözünde yapılan işgaller değildir. Sadece tek sebebi bu değil. O zamanda yaşayan çok büyük alimler, bilim adamları, müderrisler, şunlar, onların da bir arada bulunması bu zamanın Türk asrı olmasının bu zamanda daha Türk asrı denmesine sebep olmuştur. Bunlardan bazıları Pir Reis'tir, bazıları Barbaros Hayrettin Paşa'dır, Takiyüddin'dir, Matrakçı Nasuh'tur. Onlardan bir tanesi de mimari alanda Mimar Sinan'dır. Kabri tam karşıda. Bunların hepsinin geçtiği yoldan bahsediyoruz. Bu yol onların hepsinin geçtiği yol. Kanuni Sultan Süleyman'ın da öyle. Ondan sonraki padişahların, devlet adamlarının, bilim adamlarının en uğrak noktası İstanbul'da bu alan. İstanbul'daki en uğrak alanlardan bir tanesi bu alan. Kapı bu giriş kapısı ve Kanuni Sultan Süleymaniye Camii'ne doğru giriş yapıyoruz. Ana giriş kapısı olarak. Burası ana giriş kapısı. Değil mi? 1520 ve 1520 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman zamanında Mimar Sinan tarafından yapılan Süleymaniye Medresesi'ne içeri doğru yol alalım hocam. Sağlıkla gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Normalde de bazı yerlerde göreceğiz. Camiye girişindeki sağ taraftaki mermer hafif oyuk olur. O da sünnet. Ve sağdan girmek sünnet olduğu için uyuk yapmışlar. Burası tam giriş değil de iç bahçesine giriş şeklinde olduğu için belki yapılmamıştır. Süleymaniye ondan sonra gelen asırlar boyunca turistlerin en uğrak mekanlarından birisi bu oldu. Eski İstanbul edipleri İbnül Emin Mahmut Kemal, Sahip Sencer vesaire onların da uğrak noktasıydı ve burada çok büyük dersler verildi. Süleymaniye medreseleri İstanbul'un en büyük medreselerinden biridir. Hakkında yazılan çok fazla şiire rast gelmek mümkün. Bunların en çok bilineni Yahya Kemal Beyatlı'nın söz geçen şiiri. Ezberimde olmadığı için söyleyemiyorum. Süleymaniye'nin girişindeyiz. Ya camide Ne 4 yazıyor minare şu? 10 şerefe var. Tamam, devam ediyoruz. Şu girişte yazan yazıda zoom yapabilirsin abi oraya. Yazıyor. İnne salate kânet alel müminine kitaben mevkuta. Namaz müminlere Anlamı vakitli bir şekilde, hani vakitli ya, sabah öğle akşam hepsinin vakti var. Vakitli bir şekilde farzdır demek. Dame cambia el nombre. Şimdi sendeyiz abi. Ben de bu kadar detay koydum. Sen çok yukarıdan başlattın. Neyse devam et. Çıtayı çok yukarı mı koydu hocam? Hocam, Visual low level'dan başlayacaksın. Sen de çok advance'e girdin. Bu caminin bir minaresinin şöyle bir özelliği var. Mimar Sinan burayı yaparken yaklaşık o zeminin oturması için 2 sene kadar bekliyor. Sen bekletiyor musun? Hayır. Tamam. 2 sene kadar bekliyor. Bunu gören İran Şahı alay etmek için Kanuni ile para gönderiyor. Bitiremedin mi bu camiyi, para verelim gibisinden. Sonra bunu Kanuni alıyor, tabii çok sinirleniyor. Akabinde o mücevheratı kırdırıyor. Akabinde buradan bir minareye harcına tamamen katıyor. Şu anda çok gözükmüyor olabilir ama rivayetlerde şey söyleniyor. Özellikle ilk zamanlarda minarenin parıl parıl parıldığını söylüyor. Fakat zaman içerisinde işte hava koşulları, ondan sonra güneş gibi sebeplerle bu parıltının gittiği söyleniyor. Cami içerisinde ise fil ayakları var. Çok kaç tane bilmiyorum, 5-6 tane vardır herhalde. Öyle bilmiyorum. Önemli değil yani. Aynen. Ben de altı Lakin- geliyorum yani. Lakin olay şöyle, onu imparatorluğun birçok yerinden getiriyor. Daha sonra bir kubbe altını topluyor. Oradaki amacı şeyin de çıkarımının da ben dünyanın en büyüğüm hissiyatını vermek için olduğu söylenir. Başka ne diyebilirim? Ben de Zemin- şey ekleyebilirim istersen. Zaten biraz sonra gideceğiz medresenin olduğu yere. Şu kubbelerin olduğu yerler medrese diyebiliyorum ben. Medresenin etrafında 30 pencerenin bulunduğu yerde 32 tane cam süzmesi vesaire oluyor. Bu da sabah güneşin akşama kadar o cam süzme içerisinde farklı noktadan içeri girmesini sağlayan unsurlardan bir tanesi. Ekstra onu ekleyebilirim ben size. Cami zemini İstanbul'da birçok deprem oluyor biliyorsunuz.
Kanuni'ye diyor ki Mimar Sinan, ben sana kıyamete kadar ayak duracak bir cami yaptım diye söylüyor. Onun da aslında çok iyi bir mimar, biliyorsun. Sebebi şöyle. Muhkem bir yer bulup burayı, zeminini yaklaşık 2 sene boyunca bekletiyor. İlk başta fore kazık sistemi, ki şu anki sistem fore kazık. Tahta bloklarla kazıkları çakıyor ki zemine oturtmak için. Sonra cami ağırlığınca taşları döşüyor. Ve akabinde 2 sene kadar bekliyor tam olarak tutması için zeminin. Daha sonra inşa etmeye başlıyor. Hatta hani ve üzerine 1500, yaklaşık 400 yıldan 500 yıldan beri birçok burada deprem olmasına rağmen herhangi bir çatlak vesaire görülmüyor. Şimdiki İlkay abimiz yaptı. 40 senede Senede normal deprem olması veya deforme oluyor ciddi. Caminin diğer bir özelliği akustik sistemi. O zaman megafonlar yok, mikrofonlar yok. Çıplak insan sesi. Dolayısıyla minberde, hoca camide, hani Kur'an-ı Kerim okuduğunda arkaya dolaşması gerekir. Bunu yapmak için de muazzam bir akustik sistem inşa ediyor Mimar Sinan. Hatta rivayete göre cami içerisinde herhangi bir yerde nargile fokurdattığını yapınca bunun Kanuni Sultan bu bir bilgi diyor. Kanuni hüddetli bir şekilde geliyor. Daha sonra olayın tabii uçuzu ortaya çıkıyor. Amaç akustik sistemini test etmek. Zaten göreceksiniz içerisinde böyle yukarılarda bile kubbeli yani gömbeli şeyler var. Ses sistemini dağıtabiliyor. Şu anda illaki bir sistem var da çıplak insan sesiyle olduğu için. Tabii yıllar içerisinde bir takım restoranlar yapılıyor. Eskisi gibi var mı bilmiyorum ama böyle bir bilgi var. Yine bir diğer sistemde yazın şu an elektrik var ama Devam et abi ben şu anda elektrik sistemi var ama eskiden tabii şey yok. Kandillerle bu cami kışın akşamları aydınlatıyordu. Akşam da kandil biliyorsunuz aslında duman çıkaran, is çıkaran bir yapı. Dolayısıyla iyi bir hava sirkülasyonu olması gerekir. Ve burada muazzam önemli ölçüde çiniler kullanılmış. Buna zarar vermek için de güzel bir hava sirkülasyon sistemi var. Sis işte kandildeki çıkan sis camideki hava sistemi sayesinde merkezi bir yere toplanıyor. Daha sonra bu oluşan islerle de mürekkep oluşturulur. Bu mürekkepte bildiğin işte Kur'an-ı Kerim yazmak için, hat yazmak için kullanıldığı söyleniyor. Genel anlamda bu şekilde deyip içeride konuşabiliriz. İçeride devam edebiliriz. İçeri doğru. Son bir şey daha, çok özür dilerim. Osmanlı'da camilerin ihtiyaçları var. İşte cami sistem var. Sonuçta caminin bir ihtiyacı var. Bu ihtiyaçları gidermek için de Osmanlı'da insanları yük çıkartmamak için vakıf sistemini kurup cami etrafında işte mekanlar inşa edip kira giderlerini gelen kiraları da cami giderlerine vermişler. Böyle bir sistem de var. Kendi sistem bina ediyor. Birkaç dipnot verelim. Sol tarafta Hünkâr Mahfili var, görüyor musunuz? Aynen. Şurada. Yani yukarıda. Hünkâr Mahfilleri devletin ilk zamanlarında böyle bir şey yoktu. Zaten Ulu Cami'ye gidenler bilir. İlk zamanlar yoktu ama daha sonra ortaya çıkmış. Özellikle iç ve dış düşmanlar artınca hükümdarı korumak için ayrı bir bölümü yapıyor. Hükümdarlamasını burada kalıyor. Şey de gösterelim hocam istersen. Aynen. İS odasına girişin üstünde siyah bloklar var 3 tane. Buralar İS odası olarak kullanılıyor. Bu İS'ler daha sonra hat yazarken ya da Kur'an-ı Kerim'deki kullanılan imgeler. Ya buradan şunu söyleyebiliriz. Osmanlı'da yazıya çok önem verdi. Ya bu tarz mukaddes bilgileri. Burada kullanılan İS'leri başka bir yere atmıyorlar. Yazmak. Hani Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti İkra bismi rabbikellezi halak. Bunun üzerine bu İS'leri burada kullanıyorlar. Kur'an-ı Kerim vesaire yazmak için değil. Sağ tarafta Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesi var. Süleymaniye Camii'nin içerisinde yer alıyor zaten dediğim gibi. Direkt karşıda da Hürrem Sultan'ın türbesi var. Yan yanalar diyebilirim. Çok fazla turist var. Kanuni Sultan Süleyman tamam çok oldukça başarılı bir sultan ama düzeylerde vesaire popülaritesi oldukça artmış durumda. Birazdan medyatik kişilik kazandırırlar. Maalesef. Ya gerçi maalesef demeyeyim farklı. En azından bir şekilde tanınmaya vesile oluyor.
Şu an Eminönü Ayvansaray rotası içerisinde yer alan, biraz yukarıda yer alıyor gerçi, Süleymaniye arka taraflarında Kalenderhane Camisi'nin önüne geldik. Cami ile alakalı paylaşabileceğiniz bilgiler var mıdır? Tabii bazı bilgiler var. Bu camiyi ilk başta Ortodokslar Ortodoks Kilisesi olarak yaptırmışlar. Ama Latin istilası sırasında Latinler kendi mezhebine dair kiliseye çevirmiş. Yani bir Latin Katolik kilisesi olmuş. İstanbul Fethi'nden sonra burası ilk yapılan değil. İlk faale geçen Mevlevihane olduğu söyleniyor. Ondan sonra Mevlevilerden sonra Kalenderi dervişlerine tahsis edilmiş bir alan. Şimdi kapalı olduğu için içeri giremiyoruz. İçinde tek kubbeli, eski antik desek daha doğru, antik kilise ve sonra cami hususiyetini arz ediyor. Özelliğini arz ediyor. Ama kapalı olduğu için giremedik. 2 sene önce bir tane taş düşmüştü ve bakımı vardı. Muhtemelen o bakım devam ediyor. Tam oldun Uğur hocam ha. Ne? Bu İtalyan çingenesi stili hakkında ne diyorsun hocam? Hocam bugün tarihi açıdan önemli yerleri geziyoruz. Bu mimari denince akla zaten Roma gelir, tamam mı? Roma nereden gelir? İtalyan. İtalyan konseptine uygun bir şekilde şal var ve atlet giyiyorum bugün. Aslında İtalyan çingenen yağ deniyorum da diyebilirim. Hatta şöyle ceplerimi dışarı çıkartayım. Ama bu konsept budur abi. Konsept budur abi. Konsept budur abi. Konsept budur abi. Yaratsız mıydı? Diyordu ya ırkınızı içe saydı Hazreti Fatih. Abi konu nereye geldi? Ben Roma deyince aklıma o geldi. Benim hocam estağfurullah. Ben sadece İtalyan çingeneleri iade etmek için böyle bir konsepte giyindim bugün. Temel ana fikir bu diyorsun. fikrimiz budur abi. Teşekkür ederim ilgi kaydı aldığın için. Irkınızı içe saydı Hazreti Fatih. Biraz daha yaşasaydı Hazreti Fatih. Ne Venedik kalacaktı ne Floransa. Hoş geldiniz diyecekti bize Fransa. Fatih, İstanbul Fatih ilçesinde yer alan Fatih Camisi ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabinin olduğu konumdayız. Ana kapıdan içeri doğru girerek ve caminin güzelliğini, şatafatını, zarafetini paylaşalım. Tabii camiyle alakalı bir takım malumatları paylaşacak olan Emre ve Mücahit hocalarım sizlerden şu an bilgiler bekliyoruz abi. Malumatlarınızı, bilgilerinizi. Burası İstanbul Fethi'nden sonra yapılan ilk Selahattin Camii. Muhtemelen Osmanlı'nın ilk Selahattin Camii. Selahattin Camii demek Osmanlı'nın merkezi yerlerde yaptığı padişahın ismiyle yapılan, bazen ismiyle yapılan, bazen emriyle yapılan, bazen başka isimlerle yapılan önemli camileri deniyor. Burası Fatih bölgesi ta Doğu Roma'dan, Roma İmparatorluğu zamanından beri önemli bir merkez olduğu için burada çok fazla kilisedir, manastırdır, şudur budur falan görmek mümkün. Bu Fatih Camii de Havariyun kiliselerinin kalıntıları üzerine yapılan bir cami. Havariyun kiliseleri de 9-10 tane Doğu Roma İmparatorunu gömmüşler vaktinde. Ama tabii nerede oldukları belli değil. Bu caminin içinde önemli highlight. Detaylar bilmiyorum ama şeyi anlatabilirim. Bu cami Cami- normalde ilk cami değil aslında baktığı zaman. Bu cami, Fatih Camisi normalde 1463 ile 1470 yıllar arasında Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılıyor. Atik Sinan. Atik Sinan tarafından yapılıyor. Fakat 1766 yılındaki o İstanbul Büyük Depremi'nde caminin büyük bir kısmı hasar görüyor, tahrip oluyor ve yıkılıyor. Sonrasında tekrar cami tekrar yapılıyor. Tekrar yapıldıktan sonraki hali bu. Fakat orijinal hali bu değil. Ama buna çok yakın bir hali. Ama doğrudan 1463 ve 1470 yıl arasında yapılan cami bu değil. Evet. Öyle bir detay verelim sizlere. Burada şöyle bir hikaye de var Osmanlı adaletiyle ilgili olarak. Mimar Atık Sinan aslında Rum asıllı bir mimar. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya eşliğinde bir cami istiyor.
kubbeyle ilgili bir sıkıntıları var. Detaya tam hakim değilim ama bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet kızıyor ve mimarın elini kesiyor. Akabinde mimar şikayet için kadıya gidiyor ve kadı Mimar Sinan'la Mimar diyorum ben. Mimar Atik Sinan aslında. Mimar Atik Sinan'la Fatih Sultan Mehmet'i alıyor ve hüküm olarak da Fatih'in eli kesilmesine hüküm veriyor. Bunun üzerine Atik Sinan, Rum asıllı olan Sinan, rivayet odur ki bu adalet karşısında koca bir Fatih, bir imparatorun eli kesildiği için, devlet başkanının kesildiği için adaletine istinaden bu sistemin Müslüman oluyor diye rivayet edilir. Şey düşünüyor aslında, eğer de bir sistem diyor, kurulu bir sistem, oradaki en mevcuttaki en güçlü kişiyi yargılayıp böyle hükme karar verebiliyorsa bu sistem haksız diye düşünüyor. Evet, evet. Ve yine aynı huzurda şöyle bir şey de oluyor Uğur, duyduğum kadarıyla. Fatih eğer başka hüküm versen senin kelleni alırdım diye kadıya söylüyor. Kadı da bunun üzerine sen eğer kızını kaldırırsan ben de güldü. Topuzda sana bu karşılık veririm. Rivayet edilir. Şu an Fatih Kahve'nin olduğu konumdayız. Ana girişin sol tarafında yer alıyor burası. Dilerseniz kahve doğru ilerleyebiliriz. Burada Gazi Osman Paşa'nın türbesi var. Evet, Gazi Osman Paşa, Tokat, Kilevne Fatih, Tokatlı. Gazi Osman Paşa'nın türbesi de var. Vasiyet üzerine buraya defnediliyor. İkinci Abdülhamid'in çok sevdiği bir paşa zaten kendisi. Ayrıca burada Fatih Sultan Mehmet'in eşi Gülbahar Hatun'un türbesini de görmek mümkün. Birbirine yakın yerde metfunlar. Ve Fatih Camii Haziresi diğer caminin hazirelerinde olduğu gibi Osmanlı ve Osmanlı'dan sonraki alimlerin, ediplerin gömüldüğü, defnedildiği yer. Bu caminin avlusuna en son defnedilen kişi İlber Ortaylı'ydı. O da buraya defnedildi. Ondan sonra defnedilen kimse yok diye hatırlıyorum. Bilmiyordum ben. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin türbesindeyiz. Şu an Fatih Camii içerisindeyiz. Fatih Camii aslında Türkçe ezanın ilk okutulduğu cami. Ayrıca İstanbul Yeditepe'den oluşur diye bir hepinizin bildiği bir söz vardır. Bu Yeditepe'den birisi de İstanbul Fatih Camisi'nin olduğu yer. Yine işte o muhteşem zarafetiyle karşınızda diyebilirim. Maalesef son zamanlarda şehrin mimarisine inanılmaz fazla zarar verdik. Yani şehri kötü yapmak için elimizden geleni yapıyoruz fakat muhtemelen şehir o kadar güzel ki bize direniyor. Abi bu beni bu kadar daha fazla kötü yapamazsınız diye direniyor. Çünkü şehir hala gerçekten çok güzel. Muhtemelen daha da fazla direnmeye devam edecek gibi. Çok